İsrail mesaisini yıllarca onu aramakla harcadı. Günler 360 kilometre karelik abluk altındaki Gazze'de ona dair bir iz bulmakla geçiyordu. 2021 yılında Gazze'ye yönelik saldırıların hemen sonrasında İsrail istihbarat servisleri bu durumdan oldukça şikayetçiydi. Aradıkları o isim Hamas lideri Yahya Sinvar'dı. İç İstihbarat Kurumu Shin Bet'ten bir talimat mektubu gelmişti. Mektupta Sinvar'ın acilen ortadan kaldırılması gerektiği yazıyordu. O dönemdeki kurumun başkanı Nadav Argaman, Sinvar'ın tehlikeli bir canavara dönüştüğünden ve İsrail için stratejik bir tehdit oluşturduğundan söz ediyordu. Sinvar'ın Gazze'de bina yıkıntılarının ortasında bir kanepede oturmuş İsrail'e meydan okuduğu ikonik fotoğrafı da o yıl çekilmişti. Gün geçtikçe işgalci için daha tehlike arz eden bir profil haline geliyordu kendisi. Argaman aslında haksız da sayılmazdı. Sinvar'ı yeterince ciddiye alıyorlar ama ona bir türlü ulaşamıyorlardı. Halefi Ronen Bar da aynı fikirdeydi. Tam 3 yıl sonrasına gelelim. İsrail artık Sinvar'ın oluşturduğu tehdidin boyutunu daha da iyi idrak edecekti. Çünkü o, 7 Ekim'de başlatılan Aksa Tufanı operasyonunun mimarı oldu. Bu yıla kadar İsrail istihbaratını atlatmayı başarmıştı. Bu operasyon istihbaratın hesaplarıyla uyuşmadı. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymamıştı. O tarih itibariyle İsrail'in güvenlik teşkilatı teyakkuza geçti. İsrail'e saldırıların planlayıcısı olan şahsın bulunmasına ilişkin detaylar yazılıp çizildi. Sahaya adamlar yerleştirildi ki Sinvar bulunabilsin. Gazze artık didik didik aranıyordu. 7 Ekim'in üzerinden bir yıl geçmiş fakat hala izine rastlanılmamıştı. Ta ki 17 Ekim'de yapılan duyuruya kadar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İsrail ordusu o gün Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'nin Refah kentinde öldürüldüğünü açıkladı. Bilindiği üzere bugüne kadar üst düzey isimlere suikastlar gerçekleşti. Çeşitli istihbarat toplama yöntemleri önemli bir yer tutuyordu suikastlarda. Bilhassa sahada para karşılığı tutulan casuslar üzerinden elde edilen malumat İsrail için oldukça önemliydi. Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye'den tutun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a kadar bu tip öldürmelerde sağdan bilgi sızdıran insan kaynakları rol oynamıştı. Hizbullah ve Hamas'ın istihbarata karşı koyma konusunda aralarındaki farkları Clash Report analisti Levent Kemal şöyle tanımlıyor. Yani Hizbullah çok etnisiteli bir ortamda çok böyle saflaştırılmış Şii bir hareket ve çok sayıda düşmanı var. Ama Kassam ve Hamas Gazze'de tek bir etnisite içerisinde saflaştırılmış ve diğer Gazze'li direnişçi gruplar tarafından da güçlendirilmiş bir savunma mekanizmasının içerisinde. Bu tabii ki Hizbullah liderleri için çok büyük bir handikap. Ancak Hamas liderleri için ise çok büyük bir korunma bariyeriydi. Bugüne kadar yani 2 gün öncesine kadar Yahya Sinvar'ın ve diğer liderlerini bulunamamasının temeli zaten budur. Bu sosyolojidir ve bu çok sesliliktir. Çünkü bugün baktığımız anlamda Gazze'de sadece Kassam Tugaylarıyla Hamas savaşmıyor. 8 gruba ait çok sayıda Tugay bugün Aksa Tufan operasyonu odasını gerçekleştiriyor ve herkes birbirini koruyor. Ancak Hizbullah aynı türden benzeşen bir habitat içinde değil. Hizbullah'ın Dürzilerle, Hizbullah'ın Marunilerle, Sünnilerle, Hristiyanlarla, Ermenilerle, Türkmenlerle kıyasıya sorunları var Lübnan'da ve bu İsrail'e çok büyük bir insan havuzu, casusluk açısından, işte erişim açısından, aksesi oluşturma açısından insan havuzu sağlıyor. Bu çok büyük bir geçirgenlik ve siz aslında Lübnan'ın geneline yayılıp İsrail işini çok zorlaştırabilecekken, diğer etnisitelerle barışık halde yaşamak varken tek bir toplumsal yapı, tek bir dini motif, tek bir ideolojik argüman dayattığınız için daha iyiye sıkışmışsınız ve bu bölgeye her ne kadar giriş çıkışlar kontrol altında olsa bile tırnak içerisinde bu bölgeye açık bir bölge, şeffaf bir bölge, geçirgen bir bölge, gözetlemesi Gazze'ye nazaran daha kolay bir bölge. O açıdan Hizbullah liderlerinin kolayca ölmesine rağmen Yahya Sinvar'ın yine altını çiziyorum kazara bir suikaste uğramasının arkasında Hamas'la Hizbullah arasında çoğu zaman bahsetmekten uzak kaldığımız aslında çok ciddi ayrımlar yatıyor. Onu da ifade etmek gerekiyor. Fakat konu Sinvar'a geldiğinde işler böyle yürümedi. Onun hakkında bilgi etmek çok zordu. Çünkü casuslara hayatı boyunca geçit vermedi. Hamas diğer silahlı gruplara kıyasla farklı bir iletişim metodu geliştirdi zaman içinde.
Hizbullah'a kıyasla Hamas'ın nasıl bir iletişim modeli benimsediğini ve hareketin kablo detayını Kemal ilk defa GZT'ye anlattı. Peki Gazze'deki Kassam birlikleri ve Gazze'deki Hamas yöneticileri kendi arasında nasıl iletişim kuruyor? Bu iletişim modeli aslında tırnak içinde taş devrine dönmek dediğimiz ve çok eski sistemlerde bulabileceğimiz bir iletişim modeli. Bir kısmı kablolama sistemi ile Kassam birlikleri arasındaki bölgelerin yine Kassam mücahitleri tarafından kablolanmasıyla gerçekleştirilen bu iletişimin diğer modülünü ise burada söyleyemiyoruz. Ancak Kassam'ın ve Hamas yöneticilerinin Gazze'de güvenli alanlarda ve tünellerdeki Hamas yöneticilerinin şu an itibariyle kablolu telefonlarla kendi sistemleri üzerinden çok rahat haberleştiğini, bu açıdan Kassam'ın ve Hamas'ın Gazze içerisinde aslında mevcut merkeziyetini koruduğunu söylememiz mümkün. 25 yaşında Hamas içerisinde kurduğu El Mecid adlı birimle bunu kanıtlamıştı zaten. İç Güvenlik Teşkilatı olarak da anılan bu birim, İsrail'le işbirliği yapan ajan ve casusları ortadan kaldırıyordu. Sinvar işte böyle tek tek elimine ediyordu casusları. Bu sebeple İsrail suikastlarına değil, tesadüfen gerçekleşen bir saldırıda şehit düştü. İsrail saldırılarını iki kategoriye ayırabiliriz. Planlı suikast, diğeri ise spontane gelişen saldırılar. Sinvar örneği spontane gelişti. Peki olayın nasıl gerçekleştiğinizi sorduğunuzu duyar gibiyim. Tarihi geri saralım ve 16 Ekim çarşamba gününe gidelim. Bu tarih üzerinde neden durduğumuzu Kemal şöyle cevaplıyor. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi olayı 16 Ekim günü gerçekleşti. Dün itibariyle İsrail bu olayı sanki dün olmuş gibi lanse etmesine rağmen aslında bu bir propaganda süreciydi. Sinvar sanılanın aksine o gün tünellerde değil yukarıda hareket ediyordu. İsrail kaynakları onun Mısır'a kaçtığını iddia ediyordu. Gazze'li kaynaklarsa Refah merkeze doğru hareket halinde olduğunu aktardı. Sinvar, İsrail'e karşı yürütülen operasyonlarda da komutan olarak bizzat dahil olmaktaydı. Yahya Sinvar özellikle Heniye suikastinden sonra Hamas'ın genel emiri seçilmesinin ardından Hamas içerisinde en çok korkulan şey Yahya Sinvar'ın sık sık İsrail askeriyle olan çatışmalara müdahil olması nedeniyle hayatını kaybetmesi korkusuydu. Bu onun genel sekreter, genel emir olmasından kaynaklanan bir korkuydu. Ancak Yahya Sinvar her zaman bulunduğu bölgedeki çatışmalara müdahil oldu. Bunu çeşitli Filistinli kaynaklar defaatle İsrail her seferinde o tünellerde rehineleri kendine kalkan yapıyor dediğine bir şekilde karşılık olarak söyledi. Bu açıdan baktığımızda Yahya Sinvar evet bir savaşçıydı. Yahya Sinvar bir askerdi. Bir politikacıdan çok Yahya Sinvar'ı aslında biz bir Kassam özelinde gerilla lideri olarak tanımlayabiliriz. Zaman zaman çatışmalara yön veren Sinvar peki neden o gün yukarıdaydı? Yahya Sinvar'ın bizim elde ettiğimiz bilgilere göre tünellerden ya da diğer güvenli bölgelerden ayrılmasının sebebi Gazze dışıyla müzakereler üzerine kurmak istediği iletişimdi. Bildiğiniz gibi artık Kassam birlikleri ve Hamas ileri gelenleri Gazze'de dijital telefonlar, radyo dalga telefonları kullanmıyor. Bununla ilgili farklı bir çözüme ulaştılar. Ancak bu çözümü şu anda burada söyleyemiyoruz. Bu iletişim hattını kullanabilmek için Yahya Sinvar'ın sık sık tünellerden ya da diğer güvenli alanlardan İsrail askerleriyle çok yakın cephe hatlarına gitmek zorunda kaldığı zaten biliniyordu. Sinvar, İsrail askerlerine tam bir futbol sahası uzaklıktaydı. Mısır-Filistin sınırının 1 kilometre ötesine gidelim. Konum Gazze'nin güneyindeki Refah. İsrail askerleri Tel Sultan mahallesine rutin şekilde devreye atıyor. Bölgenin uydu görüntülerini üst üste koyduğumuzda Ağustos'la Ekim ayına dair iki farklı manzarayla karşılaşıyoruz. Ciddi bir yıkım söz konusu. Bina çevresi birkaç kez yanıp yıkıma uğramış. Olay anlarına geri dönelim. Devriyedeki İsrail askerleri bölgede Hamas hareketliliğini tespit etti ve çatışmalar başladı. Askerler farkında değildi ama kefili Hamas lideri Sinvar karşılarındaydı. İsrail taarruzu şiddetlenince Hamas üyeleri dağıldı. Farklı noktalara ayrıldı. Görüntüleri analiz ettiğimizde işte Sinvar'ın girdiği mülk Allah'ındır, Nebiye selam olsun yazılı binanın konumu karşımıza çıkıyor. Tam o esnada İsrail tankı binayı vurdu. Vakti belirleyebilmek için pencereye yansıyan gölgeleri referans alıyoruz. İHA görüntülerini inceleyerek 5 tuğladan birinin kapanıyor oluşu bize saat 17 sularını işaret ediyor. Hesapladığımız vurulma anında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir sinyal istihbarat uçağı da radarımıza yansıyor. Fakat bu uçağın saldırıyla bağı henüz kurulmuş değil. Tekrar çatışma anına dönelim. Sinvar'ın İsrail askerleriyle nasıl kıran kırana çatıştığını Kemal şöyle anlatıyor. Sinvar tespit edildikten ve yalnız başına binada kaldıktan sonra İsrail birlikleriyle bir çatışmaya giriyor. Alınan bilgilere ve İsrail kaynaklarına göre Yahya Sinvar bir ağır olmak üzere en az 5 İsrail askerini çatışmada yaralıyor.
Bu nedenle İsrail askerleri geri çekiliyor ve tekrar bir gözetleme süreci başlıyor. Sabah 10 sularında başlayan bu süreç, öğleden sonra 3.30 sularında Yahya Sinvar'la tekrar ateşli bir çatışmaya dönüşüyor. Sinvar tek başına tekrar binaya saldıran İsrail askerlerine karşı direniyor ve onları püskürtüyor. İsrail ordusu çözüm olarak binaya bugün de yayınladıkları gibi tekrar bir tank atışı yapma çözümünü buluyor. Ve bir bina tankla hedef alınıyor. Yahya Sinvar bu sırada şehit oluyor. Yani Yahya Sinvar aslında şanlı bir şekilde İsrail askerleriyle yaklaşık 1,5 saat çatışarak hayatını kaybediyor. Sinvar binanın ilk katında yaralandı, sonra ikinci kata çıktı. İsrail keşif drone'u gönderdi. Sinvar yaralı halde karşı koymaya çalıştı. Hatta drone'a bir alet fırlattı. Binaya tank atışı sonrası şehit düştü. Başına bir beton parçası düşmüş ve kafatasında kırık oluşmuştu. Binaya patlayıcı düzenekler yerleştirilmişti. İsrail mühendisleri bölgeye sevk edildi ve patlayıcıları etkisiz hale getirdi. Sonra naaşları tespit etmek üzere binaya girdiler. Bu açıdan baktığımızda aslında operasyon tamamıyla tesadüfi bir şekilde gerçekleşiyor. Aslında bir istihbarat, bir gözetleme, bir Mossad ya da Shin Bet operasyonundan ziyade tam anlamıyla tırnak içinde kazara gerçekleşmiş bir suikastten bahsediyoruz. İsrail anlatısında Sinvar'ın hep İsrailli esirlerle beraber saklandığı iddia edilmekteydi. Peki Sinvar yeryüzündeyken neden esirleri kendine kalkan etmedi? Bu İsrail'in uydurmuş olduğu ve Yahya Sinvar'ı kişiliğinde Hamas'ı da örgütsel olarak suçlamak için ortaya attığı bir iddia. Hamas her seferinde İsrail'in yaptığı bombardımanlarda ölen rehinelerin öldüğünü ya da yaralandıysa sağlık durumlarını açıkça ifade etti. Hatta birkaç kez Hamas, İsrail'in yayınladığı uyarı mesajlarına karşılık bu bölgede rehinelerin olduğu ve yaralanıp ölebileceklerini uyarısında bulundu. Ancak İsrail hiçbir zaman bunları dinlemedi. Çünkü Netanyahu'nun İsrail muhalefetinde söylediği gibi rehineleri kurtarmak ya da rehineleri canlı ya da ölü şekilde İsrail'e geri getirmek gibi bir derdi yoktu. Ve Sinvar'da hiçbir zaman bir örgütün yapmayacağı gibi, ahlaklı bir örgütün yapmayacağı gibi rehineleri kendisine kalkan olarak kullanmadı. Çünkü rehineler hiçbir zaman toplu halde bir yerde tutulmuyor. Ve Sinvar bir lider olarak peşinde İsrail istihbaratı ve İsrail ordusunun olduğu bir lider olarak sürekli hareket etmek zorundaydı. Ve bir rehineyle beraber hareket etmek özellikle savaş alanında oldukça zor ve oldukça riskli bir iştir. Bu onu korumaktansa onu daha yavaşlatır ve hedef haline getirirdi. Bu İsrail propagandasının yalan olduğunu Tel El Sultan'da 1,5 saat İsrail askerleriyle tek başına çatışan Yahya Sinvar son anlarında tüm dünyaya anlattı. Saldırıyı düzenleyen kimdi? Bunu ortaya çıkarmak için olaydan bir gün sonra kaydedilen görüntülere bakalım. İsrail tarafından paylaşılan görselde en yakın plandaki askerin üzerinde teçhizatın markası görülebiliyor. Marom Dolphin. Ayrıca görselin sağındaki askerin kolunda albay rütbesi görülüyor. Sağ kaynaklarına göre bölgede birçok tugay ve ancak yalnızca bir tek tümen var. Albay rütbesinin tümen başında olduğu bilgisiyle birleştirince Bislah tümeni ile karşılaşıyoruz. Tümenin başına Ağustos'ta Albay Sivan Bloch getirilmişti. Bloch'a dair onlarca fotoğraf ve ordu bilgisi tespit ediyoruz. Hatta kullandığı spor uygulamasının kaydına göre 4 Ekim'de antrenman koşusu yaptığı da görülüyor. Rotasına ise henüz erişilemedi. GZT'nin OSİN Türk kaynaklarıyla ortaya çıkardığı gerçekleri size böyle aktardık. İsrail bugüne kadar Sinvar'ın hayatta kalmak için sürekli İsrailli esirlerin yanında kaldığını öne sürdü. Ancak tünellerde değil, cephede İsrail ordusuna karşı göğüs göğüse mücadele vererek şehit düştü. Son nefesine kadar savaştı. İstihbarat yardımıyla öldürülmedi. İsrail istihbarat servisleri Shin Bet ve Mossad bu ölümle övünemiyordu. Ancak İsrail eksik kalmadı. Bu olay üzerinden bile propaganda faaliyeti yürütmeye çalıştı. Yahya Sinvar'ın ölü hali vücudunun parçalanmış uzuvlarıyla beraber çıplak şekilde servis edildi. Yani açık şekilde hiç sansür uygulanmadan İsrail bu açıdan da bir psikolojik operasyon yürüttü ve maalesef pek çok kişi, pek çok medya kanalı bu operasyonun bilmeden taşeronu haline geldi. Bu açıdan bizim aldığımız ve dün akşam saatlerinde İsrail'in algı operasyonu sunarken servis ettiğimiz olayın aslında bir gün önce gerçekleştiği ve Hamas yöneticilerinin 16 Ekim gecesi bilgilendirilip 16 Ekim 17 Ekim'e bağlayan ilk saatlerde kendi aralarında ilk istişareyi yaptığı haberi de
Hamas kaynakları ve HDP kaynakları tarafından zaten doğrulandı. Çünkü suikasta kurban gitmemişti Sinvar. O esnada yanında rehine falan yoktu. Hatta İsrail ordusu bölgede rehineye rastlanılmadığını da açıkladı. Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif gibi Sinvar da rehineler olmadan hareket ederdi. Deif'in öldürüldüğü iddia edilse de henüz Hamas tarafından doğrulanmadı bu olay. Kaynaklar Sinvar'ın sürekli tünellerde saklanmadığını ve yer üstünde de hareket ettiğini aktardı. Silahlı ve çelik yelek giymiş olarak bulunmuştu. Hayatı boyunca rahat bir kişiliğe sahipti. İsrail'in tehditlerini tiye almıyordu. Bu söylemlerinden ve hareketlerinden de belliydi. Onunla son röportajı yapan isim olan Vice News muhabiri şöyle anlatıyor. Herkes bize 2021'de 11 gün süren İsrail bombardımanı sırasında bir suikast girişiminden sadece günler sonra saklandığını söylüyordu. Onu bir caddede yürürken bulduk. Onu durdurduk ve röportaj talep ettik. Sinvar'ın öldürülmesi Filistin direnişini sona erdirmeyecek. Yeni isimler, komutanlar eskilerin yerini hep dolduracak. Sinvar aramızdan ayrıldı, şehit düştü, ancak bu ne Kassam'a, ne Hamas'a, ne diğer Filistinli gruplara, ne de dünyada Gazze'yi destekleyen, Filistin'i destekleyen milyonlarca kişiye herhangi bir zarar vermedi. Tersine daha önce verdiği röportajdaki olduğu gibi Yahya Sinvar yatağında hasta bir deve gibi ya da trafik kazasıyla veya kalp kriziyle değil, arzu etti ve istediği gibi İsrail'le çatışarak hayatını kaybetti. Kassam Tugayları Ebu Ubeyde Aksa Tufanı'nın 1. yıl dönümünde bundan bahsetmişti. Peki Sinvar kim? Nerede ve nasıl bir ortamda büyüdü? 1962 yılında Gazze'nin güneyinde Han Yunus kampında doğdu. Askalan'dan Gazze'ye göç etmek zorunda kalan bir ailede gözlerini açmıştı Sinvar. Bu kamp aynı zamanda Kassam Tugayları askeri lideri Muhammed Deif'in de doğum yeri. Sinvar ve Deif'in aralarındaki yakın ilişki bu kampta başladı. Direniş marşları dinleyerek ve omzunda şehit cenazeleri taşıyarak büyüdü. Üniversite yıllarında Hamas'ın öğrenci teşkilatının başına geçerek liderlik sıfatı taşıdığını gösterdi. 1982 yılında tutuklandı ancak birkaç gün sonra serbest bırakıldı. Aynı yıl tekrardan tutuklanan Sinvar, İsrail karşıtı gösterilere katılmak suçuyla 6 ay hapse mahkum edildi. Gençlik dönemi İsrail karşıtı direniş faaliyetleri sürdürmekle geçmişti. Birinci İntifada esnasında Filistinli mücahitler olarak bilinen bir askeri birlik kurdu. 1988 yılında İsrail tarafından yeniden tutuklandı. Bu sefer hakkında 4 müebbet ve 30 yıllık hapis cezası verildi. Hapishanede Hamas'ın kurucusu Ahmet Yasin'le yakın ilişkiler geliştirdi. Yasin'in yakın danışmanlarından biri oldu. Yasin'in şehit edilmesinden sonra direnişe önderlik eden birçok isimden biri oldu Sinvar. Hamas, hapishanedeki esirleri kurtarmak için 2006 yılında gerçekleştirdiği bir operasyonla İsrail askeri Gilad Şalit'i esir almıştı. Sinvar'ın bu süre içerisinde hapise atıldığı dönemler oldu. 2011 yılında gerçekleşen esir takasında özgürlüğüne kavuşanlar arasında Sinvar da vardı. Hapisten çıktıktan sonra 2012 yılında Hamas'ın iç seçimlerine katıldı. Hareketin siyasi büro üyesi oldu. Askeri kanat olan Kassam Tugayları'nın sorumluluğunu üstlendi. 2015 yılında ABD Sinvar'ı terör listesine almıştı. 2017 yılında hareketin iç seçimlerinde ise Hamas'ın Gazze şeridindeki lideri oldu. 2021'de Kudüs Kılıcı Savaşı'nda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Sinvar'ı suikastle tehdit etti. Sinvar ise tehditten sonra evine yürüyerek giderek Gantz'a meydan okudu. Kendisi 7 Ekim'de esirleri kurtarmak ve Aksa'yı özgürlüğe kavuşturmak için başlattığı operasyonun arkasındaki kurucu akıllarından biriydi. İsrail istihbaratı hapiste Sinvar'ı sorgulamaları sonrasında onun İsrail'e karşı olsa da savaş yanlısı olmadığı sonucuna varmışlardı. Bundan dolayı Sinvar'ın Gazze'de Hamas'ın başına geçmesiyle Gazze ile uzun soluklu bir savaş ihtimalini gözden çıkarmışlardı. Sinvar hapisteki sorgulamalarda ve röportajlarda söyledikleriyle İsrail istihbaratının kendisi hakkında yanlış yönlendirmeyi başardı. Sinvar hakkında yaptıkları yanlış değerlendirmeler İsrail'in istihbarat alanında yaşadığı en büyük başarısızlığa giden yolun başlangıcıydı. Başlatılan kara işgalinin ana hedeflerinden biri de Sinvar'ı yok etmekti. Hamas'la İsrail arasında arabuluculuk yapan İsrailli yazar Gershon Baskin'in dediği gibi oldu. Şöyle demişti: Sinvar savaşarak ölmeyi tercih edecek. Sinvar'ın şehit olarak öleceğini bildiğine ve ölümden korkmadığına inanıyorum. Bu Hamas'ın inandığı İslam şekli. Buna göre dünya hayatı kısa, cennetse sonsuz. Sonuç olarak Sinvar'ın ölümü, Hamas ve Filistin direnişinin zaferine dönüştü. İsrail'in yayınladığı Sinvar'ın son anlarını gösteren görüntüler Hamas için bir PR çalışması haline geldi bile. Şu ana kadar Hamas'ın savaşma azmini kıramadı İsrail. Liderleri bile cephede en ön safta yer aldı. Dünyanın en büyük bombardımanlarından birini yaşadı Gazze. ABD'li yetkililer de Sinvar'ın ardından Hamas'ın savaşı bırakacağını ve barışa döneceğini belirtti. Tüm bunlara rağmen Hamas direnişçileri halen İsrail'e karşı savaşı sürdürüyor.
Özgürlüğün bedelinin çok yüksek olduğunun da farkındalar. Kassam Tugayları Sinvar'ın şehit olduğu gün bu yönde açıklama yaptı. İşgalden kurtulana ve özgür oluncaya dek Filistin halkının mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğinden herkes emin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz.